Ben Reşat Strik. Burası Güney Asya'nın kalbi Sumatra. Sumatra'daki görevim yeni bir ailenin üyesi olmak. Evet, ev burası. Evet. Oldukça güzel, yöresel bir Sumatra evi. Bu bölümde Korjivan ailesi için bahçelerini talan eden domuz avına çıkacağım. Bu delilik. Çok fazla gerginlik var. Hadi kızım, hadi. Ailemin geleneklerine uyup doğa yarışına katılacağım ve hayvanlarla zor bir sınav vereceğim. Kadınların hakim olduğu Minakabu düğününde gelin almasına değil, damat almasına katılacağım. Çok gösterişli bir taç. Bu da çok farklı. Kısacası size insanların başka ülkelerde nasıl yaşadığını göstereceğim. Ben ne gezgin, ne maceraperest, ne de çılgın biriyim. Ben ailenin yeni üyesiyim. Ailenin yeni üyesinde bu hafta Sunda Adaları'nın en batısına, Sumatra'ya gidiyoruz. Burası yüz ölçüm olarak dünyanın en büyük 6. adası. Atalarımızın 16. yüzyılda emperyalist saldırıya karşı yaptığı tarihi yardım ve medeniyet hamlesiyle gurur duymamıza sebep olan bolluk ve bereketin merkezi. Yüzyıllar önce Müslüman tüccarlar sayesinde İslam diniyle tanışan yerli halk o gün bugündür Müslüman olarak hayatını sürdürüyor. Bense bu güzel adada, bu güzel insanların arasında yaşayan yeni ailemle tanışmak için yola çıktım. Bakalım beni bu hafta neler bekliyor. Merhaba. Nereye gidiyoruz? Solo'a. Solo'a ulaşabilmem için önce tuk tukla şehir merkezinde ilerlemem, ardından da motosiklet kiralayıp yola düşmem gerek. Ancak bu cıvıl cıvıl insanları görünce aralarında biraz dolaşmaktan kendimi alamıyorum. Burada yaşayan insanların genç ya da yaşlı demeden göze çarpan çalışkanlığı daha ilk dakikalarda beni cezbediyor. Ama şehir merkezinde çok fazla oyalanmamalı ve bir an önce beni bekleyen Solok'taki ailemin yanına gitmeliyim. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Yeni ailemle tanışmak için Batı Sumatra'ya geldim. Ailemin evi de biraz yukarıda olmalı. Çocuk ve su sesi duyuyorum. Sanırım yüzüyorlar. Gidip bir yakından görmeliyim. Bir yerlerde çocuk kahkahası duyuyorsanız orada mutlaka eğlenceli bir şeyler vardır. Bakalım Sumatralı afacanlar neler yapıyor. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz siz burada? Yüzüyoruz. Buradaki birkaç çocuk görünüşe göre eski bir evin temelinde yüzüyorlar. Ve çok akıllılar çünkü onu havuz gibi kullanıyor. Sıra bende. Su çok güzel. Çok başarılı. Bak nasıl atlıyorum. Şimdi ben de atlayacağım. Bir, iki, üç. Evet, işte bu. Güzel bir atlayıştı. Hadi. Hadi. Çekil önümden. Aferin. Dur sen bir kez daha. Aferin sana. Hadi sen de atla. Korkma. Güzel bir iş. Bravo. İçimden bir ses gidip onlarla birlikte suya atlamanı söylüyor. Ama fazla zamanım yok. O yüzden bu sevimli ufaklıklarla sohbet etmek istiyorum. Duyduğuma göre bu canavarlardan biri beni yeni ailemin evine götürecek. Hey, senin adın ne? Rene. Rene. Seninki? Sofya. Ara, Aura. Atilla, Azila. Dolba. Çak bakalım. Çak. Evet. Senin ismin ne prenses? Rizan, Ne? Rizan. Rizen. Peki bunlar senin arkadaşların mı? Evet, o ve diğerleri de arkadaşım. Birlikte okula mı gidiyorsun? Evet,
Sumatra'da Solok'tayım. Gördüğünüz gibi gerçekten her yer çok güzel. Güney Asya'nın genelinde olduğu gibi burası da tropik bir bölge. Ama şunu söyleyebilirim ki burası gerçekten muhteşem bir yer. Burada 17 çeşit endemik bitki var. Yani başka bir yerde yetişmesi imkansız. Ve burası yıl boyu muson yağmurlarının etkisinde kalıyor. Ama son 35 yılda yağmur ormanlarının %50'si ne yazık ki yok olmuş. Buna rağmen doğa hala büyüleyici. Tamamen organik beslenen halk en yaşlısından gencine kadar hayli sağlıklı. Tabii arada şekerleme yapmayı da unutmuyorlar. Evet, işte geldik. Etrafı yemek kokuları sardı. Sanırım ailem benim için bir karşılama yemeği yapıyor. Tanışma vakti. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Rendenli yemek mi yapıyorsunuz? Renden. Hep böyle yaparız. Daha önce renden körisi yeme imkanım olmadı. Çok kez görmüş ama tadına bakmamıştım. Bu gerçekten özel bir yemek. Ben de çok acıktım. Pişmek üzere. Demek az kaldı. Adın ne? Benim adım Rizalmen. Rizalmen. Ben Reşat Strik. Ailenin yeni üyesi. Senin adın ne? Makarna. Makayna. Evet, Tanıdığıma sevindim. evet. Yuni. Yuni. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Umi. Bu bayan da senin eşin değil mi? Evet. Selamünaleyküm. Peki bu güzel bir yemek mi? Tadına bakınca sen karar ver. Bizim Ha için evet. öyle. Tamam bana bırakıyorsun yani. Bu bir düğün yemeği. Kim evleniyor? Kızlarımdan biri evleniyor. Bugün mü? Yarın. Yarın. Kaç çocuğun var? 3 çocuğum var. Ve 3'ü de kız. 3 kızı olan bir ailenin üyesi olacağım. Bu zor olacak. Peki düğün nerede ve yarın düğüne kaç davetlinin katılması gerekiyor? 250-300 kişi. 250 ila 300 arası davetli katılacağına göre epey büyük bir tören olacak gibi. Kalabalık olması iyidir. Bizim için bu güç demek. Sumatra düğünü görmek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Evet, Sumatra. Tam bir deneyim olacağını söyleyebilirim. Yemek alır mısın? Etten mi? Evet ver. Farklı görünüyor. Sanırım keçi eti. Bakalım tadı nasıl. Selamun aleyküm Reşat. Aleykümselam. Köyümüze hoş geldin Reşat. Evlenecek olan sensin değil mi? Ben değil, ablam evlenecek. Anladım. Tamam. Gel, sana etrafı Girip gezdireyim. bakalım. Bakalım nasıl bir hazırlık var. Kalabalık olacak. 300 kişi civarı. İstersen sana gelin odasını gösterebilirim. 300 kişi mi? Evet. Gerçekten çok kalabalık. Katılmak ister misin? Çok isterim tabii. Üstelik onur duyarım. Düğün öncesi yaptığımız bazı gelenekler var. İstersen onlara eşlik edebilirsin. Vay. Gerçekten de özenle hazırlanmış çok özel bir yer. Tam da Sumatra geleneklerine göre dekore edilmiş. Sadece kadınların sözünün geçtiği bir yer hayal edin. Dikkatli ol. Oldu mu? Tamam, dikkat et. Hatta hayal etmekle kalmayın. Gerçeğin ta kendisiyle yüzleşin. Gelin yerine damat alınan Minan Kabau düğününü merak ediyorsanız bizi izleyin. Çok gösterişli bir taç. Bu da çok farklı. Sembolik değil mi? Evet. Evet. Buradaki sembolizm ve gelenekler hakkında bilgi edinmek istiyorum. Geleneklerimiz farklı. Neler söyleyebilirsin? Biz Minan Kabu topluluğundanız. Minan Kabau geleneklerini uyguluyorlar. Yani onlar ana erkil bir topluluk. Bizde kızlar gelin olmaz. Biz damat alırız. Evet, siz alıyorsunuz. Bu arada şu an ablan nerede? Hazırlık yapıyor. İstersen oraya gidelim. Şu an ablası içeride. Düğün için hazırlanıyor. Hazırlık yapıyor şu anda. Onu çok fazla rahatsız etmeyeceğim. Hiç merak etme. Çünkü hazırlanması gerek. Bense ailenin geri kalanıyla olacağım. Sonuçta saygılı olmak. Bana bütün bunları gösterdiğin için çok Rica teşekkür ederim. ederim. Hiç önemli değil. Yarın her şey nasıl düzenlenecek? Görmek için sabırsızlanıyorum.
Yarın güzel bir gün olacak. Evet. Mutlaka bizimle ol. Tabii ki. Sonuçta ben de abiyim. Ben burada kalıyorum. Birlikte ilgilenebiliriz. Tamam. Gidip evin geri kalanını görelim. Ne dersin? Tabii olur. Tamam. İlk kez anaerkil bir aileyle karşılaşıyorum. Bu farklı bir deneyim. Şu an evin dışında ve içerisinde hummalı bir çalışma var. Düğünün güzel geçmesi için bütün köylüler aileye yardım ediyor. Evet, ev burası. Evet. Oldukça güzel. Yöresel bir Sumatra evi. Burada aşağıda motosikletler görüyorum. Bahçe, Selamünaleyküm. ön bahçe, meyve ağaçları. Evet, aileyle tanışacağım. Hadi gel. Nine ve dedeyle. Ayakkabılarımı çıkartıyorum. Bak, bu benim annem ve babam Büyük baba. ve büyük annen. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Bu eşimin annesi. Selamünaleyküm büyük anne. Ninem biraz zor görüyor. Nasılsın Nine? İyiyim. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Hadi içeri gel. Tamam, geliyorum. Gel de evimizi gör. Bismillah. Bu tarafta. Odadan odaya değişen renk ve tarz muhteşem. Yarın damat alacağız. Onun için süsledik. İşte bu da ablam Fela. Ablan, evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İnşallah güzel bir düğün olur. Teşekkürler. Tüm bu hazırlıklar ablam ve müstakbel eşi için. Peki oradaki Kur'an-ı Kerim. Evet, Kur'an. El Kur'an. Okuyorsunuz değil mi? Elbette. Peki burada mı oturacağız? İzin var mı? Evet. Tabii ki. Elinde kına var ve parmak uçlarına Evet, kına yapmışsın. yaktık. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmışsın. 6, evet. Bunların hepsinin bir anlamı var. Eşim imam. O geldikten sonra 6 kişi olacağız. Yani kocan imam mı? Evet, imam. Evet, cami imamı. Ayaklarında da var. Ayaklarda da var. Doğuma kadar korusun diye yakıyoruz. Güzel, oldukça ilginç. Kına geçene kadar Fela iş yapmayacak. Peki Fela, bir yerde çalışıyor musun? Bir işin var mı? Öğretmen. Evet. Öğretmenlik yapıyorum. Sen Ben polisim. evli misin? Hayır, Değilsin. henüz değilim. Peki ya polis olmana şaşırdım. Herkes şaşırıyor. Burada kadınlar her işi yapabilir. Vay canına. Çok zor bir işin var. Peki geçiminizi sağlamak için neler yapıyorsun? Çiftçilik yapıyorum. Hayvanlarımıza bakıyorum. Harika. Peki eşin nereli? Batu Sankar. Buraya biraz uzak. Orada hala ailen, akraban var mı? Evet, var. Hepsi orada. Peki bana nasıl tanıştığınızı anlatır mısınız? Çalışırken. Ben onların işlerini Evet. yapıyordum. Uzun yıllar oldu. Allah nasip etti. Şimdi çok mutluyuz. Aslında annem babamı görmüş, beğenmiş ve ailesi de babamı istemiş. Vay canına. 3. kardeşim geldi. Gel buraya otur. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Sanırım okuldan geldin. Evet. Ablan için üzülüyor musun? Aslında çok üzülmüyorum. Çünkü burada gelinin değil, damadın kardeşleri üzülüyor. Sonuçta kızlar hayatlarını değiştirmiyor. Sadece ablamın eşiyle aynı evde yaşamaya alışmak biraz zaman alacak. Nihao, köyde nasıl vakit geçiriyorsun peki? Ben köyü seviyorum. Dışarıdan zor bir hayat gibi görünebilir ama inanın çok eğlenceli. Bu arada süslenmiş gelin odasını görmek istersen sana gösterebilirim. Elbette. Eminim böyle gelin odası görmemişsindir. Çok isterim. Önce odaya bakacağım. Vay, şuna baksanıza. Her yerde çiçekler var ve ışıklar. Işıklar rengarenk. Yarın için. Bunlar da çeyizlerim. Peki nedir bu? Damadın mı? O damadın hediyesi. Buraya ilk girdiğinde ona vereceğim. Anladım. Özel bir hediye. Peki. Anladığım kadarıyla damadın odası için özel bir hazırlık yapmışlar. Türkiye'deki gelin odası gibi burada da damat odası yapmışlar. Bu da onların yatağı. Fela bu gece son kez yalnız uyuyacak ve sonra evlenecek maşallah.
Batı Sumatra adasında Minangkabau kültürünün egemen olduğu bu bölgede kadın erkeğe hakim oluyor. Hayvanlarla olan sınavım daha yeni başlıyor. Bu delilik. Çok fazla gerginlik var. Hadi kızım, hadi. Kendimi her an bir domuzun sivri dişleri arasında bulabilirim. Şu taraftan bir şeyler duydum. Bu sıra dışı bir av deneyimi olacak. Korkmaya başladım. Şu dişlere baksanıza. Düğün için evde yapılacak pek çok şey var. Ve bu işleri genellikle erkekler yaptığı için baba Rizalmen biraz yoğun. İşin kötü yanı ise ailemin ve komşularının arazisine domuzlar girmiş. Baba Rizalmen düğün hazırlıklarıyla ilgilenmek zorunda olduğu için onun yerine evin oğlu olarak gece nöbetini ben tutacağım. Bakalım gece boyu başıma neler gelecek. Biraz korktuğumu itiraf edeyim. Çünkü hiç yaban domuzuyla karşılaşmadım. Neyse ki gece nöbetinde yalnız olmayacağım. Çünkü yaban domuzu çok iyi tat ve koku alan güçlü bir hayvan. Bense onlara yem olmak istemiyorum. O nedenle köyün avcılarıyla buluşacağım. Evet, buluşma noktasına geldim. Her avcının en az 2 tane köpeği var. Bu uzun bir bekleyiş olacak. Avcılar bilir. Onlar bu gece nöbetine bek adını veriyorlar. Gece bekinde neyle karşılaşacağımızsa meçhul. Gerçekten neler olacağını merak ediyorum. Ve biraz sonra başlayacağız. Bunlar sıradan köpekler değiller. Hepsi de avlanmak üzere yetiştirilmiş. Havanın biraz daha aydınlık olması gerekiyormuş. Burada ormanda bir sürü insan var. Farklı yerlerde domuz arıyorlar. Bizse burada durarak onları dinliyoruz. Eğer bir atak sesi duyarsak koşup onları bulacağız ve onlara yardım edeceğiz. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Duyduğum sesten korkmadım ama ne sesi olduğunu bilmemek açıkçası beni biraz ürküttü. Hava biraz sonra aydınlanacak. Şu ana kadar önemli bir hareket olmadı. Ama sanırım domuzlar için avlanma vakti yeni başlayacak. Ben de Spot'la birlikte bekliyorum. Ne sıklıkla domuz yakalıyorsun? Özellikle hasat zamanı tarlalarımıza iniyorlar. Ve her şeyi talan ediyorlar. Biz de onlardan önce davranıp engel olmaya çalışıyoruz. Sakin ol kızım. Bu biraz tehlikeli de bir iş. Çünkü kalabalık bir sürüyse ya köpeklerimize ya da bize saldırıyorlar. Anladım. Evet. Spot'la domuza dair sohbet ederken gün ışığı da bize selam vermeye başladı. Köpeklerde ise garip bir tedirginlik vardı. Sanırım her şey daha yeni başlıyor. Tamam kızım, sakin ol. Belli ki büyük bir kargaşa var. Bir şeyler oluyor. Bütün köpekler telaşlı. Özellikle benimki. Bir koku almışlar. O taraftan Bir ses şeyler geliyor. oluyor. Şuna baksanıza. Bu delilik. Çok fazla gerginlik var. Hadi kızım, hadi. Her an bir yerden domuz sürüsü çıkabilir. Başımıza neler geleceğini bilmiyorum. İnanın neler olacağını bilmiyorum. Kötü şeyler olacağı kesin. Kaçıyorlar hadi. Bizimkini de serbest bırakacağız. Ve gidiyor. Bütün köpekler koşuyor. Ve şu anda çok heyecanlı şeyler oluyor. Yakalayın, yakalayın. Her türlü köpek sesini duyuyorum. Hadi burada. Ama bu seslerin ne demek olduğunu bilmiyorum. Domuzların 20'şerli grup halinde gezebildiklerini duymuştum. Eğer büyük bir sürüyse şu an her tarafa dağılmış olmalı. Bu demek oluyor ki her an karşımıza bir domuz çıkabilir. Vay canına.
Koş. Köpekler oradan koşuyorlar. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Evet, yukarı doğru gittiler. Biri şu tarafa gitti, biri bu tarafa. Diğeri de o tarafa. Şu an yakınımızda 3 domuz var. Şu taraftan bir şeyler duydum. Evet. Yaban domuzu utangaç görünebilir ama önceden tahmin edilemeyen hareketleri sebebiyle son derece tehlikeli hayvanlardır. Bir domuzdan daha tehlikeli olan şey ise inanın yaralı bir domuzla karşı karşıya kalmaktır. Çünkü yaralı olan domuzlar çok daha saldırganlaşabilir. Hadi bu taraftan hadi. Domuz şu anda aşağıda. Sonunda bir tane yakaladılar. Şimdi yavaşça oraya ineceğim. Zemin çok tehlikeli. Burada kayan bir çamurun üzerindeyim. Her an aşağı yuvarlanabilirim. Ellerimi düzgünce dengede tutmaya çalışacağım. Aşağıdaki manzara dehşet verici. Avcı köpeklerin domuzu yakalamasıyla öldürmesi bir olmuş. Köpeklerin öfkesi yüzlerinden belli. Domuzu paramparça etmişler. Aşağı düşmemeliyim. Pek iyi olmayabilir bu. Sabah erkenden kaldırıldılar, dışarı çıktılar, avlandılar ve şimdi de bu onların en büyük ödülü. Şu domuza bakar mısınız? Onun yerinde olmak istemezdim, gerçekten. Vay, bunlar resmen birer canavar. Şunlara baksanıza. İnanılmaz, aman tanrım. Bu köpekler gerçekten çok öfkeli. Şu an o kadar öfkeli ki kuduz gibi ağzından köpükler saçıyor. Ancak kuduz değil, öyle olsaydı kulakları ve kuyruğu bu kadar dik olmazdı zaten. Yemek de yiyemez, hatta su da içmezdi. Bu köpekler çok vahşi. Ağızları köpürüyor, dişleri görünüyor. Sanırım artık buradan gitsem iyi olur. Çünkü her an bana saldırabilirler. Korkmaya başladım. Şu dişlere baksanıza. Çok sinirliler. Şşt, yavaş beyler, yavaş, sakin. Sakin, biraz doyasın. Şu an domuzdan değil, köpeklerden daha çok korktuğumu itiraf etmeliyim. Şunlara baksanıza. Aman tanrım, ben buradan gidiyorum. Bu gerginliğin ve uykusuzluğun üzerine eve gidip uyusam iyi olacak. Zaten kısa süre sonra uyanmalıyım. Zira katılmam gereken bir düğün var. Anaerkil bir ailede yaşıyorum ve damat alma nasıl olacak merak ediyorum. Sadece kadınların sözünün geçtiği bir yer hayal edin. Dikkatli ol. Oldu mu? Tamam, dikkat et. Hatta hayal etmekle kalmayın. Gerçeğin ta kendisiyle yüzleşin. Gelin yerine damat alınan Minan Kabau düğününü merak ediyorsanız bizi izleyin. Çok gösterişli bir taç. Bu da çok farklı. Şimdi ise bütün çevre köylerden evlenecek çifte seremoni şeklinde hediye olarak pirinç geliyor. Sabah erkenden başlamış bile. Hanımlar o tarafta pirinci hazırlıyor ve bu tarafa veriyorlar. Buradaki hanımlar da ne kadar pirinç varsa onu kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi arkamda kilolarca pirinç var. Burada gördüğünüz 200 kilo civarı görünüyor. Bunlardan her biri çuval. Getirdikleri bütün kovalar, her evden getirilen bütün pirinçler hediye olarak sunuluyor. Yani para ya da altın takmak yerine birbirlerine pirinç hediye ediyorlar. Bu gelenek Sumatra toplumuna ait. Bütün aileler çiftliklerinden hediye getiriyor. Ama para formunda değil, pirinç formunda. Hediyeler böyle. Pirinç para birimi gibi görünüyor.
ve ailenin geçinmesine yardımcı olacağı düşünülüyor. Baksanıza, pirinçler harika. Tamam, çekiliyorum. Tamam, teşekkür ederim. Sanırım bunu dışarı çıkarıyorlar. Gerek. Çok zor. Vay canına. Benim için zor değil. Bu sana zordu. Burada yapılan her bir düğün kadınlar için tam bir gövde gösterisi demek. Bizim kızımız Fela da o gösteriyi yaşayanlardan biri. Ailesindeki bütün kadınların eşliğinde evliliğe ilk adımını atmak için bütün ihtişamıyla köyün sokaklarında yürüyorlar. Bu yürüyüşle kadınlar ona hayat boyu arkanda olacağız mesajı veriyor. Daha önce hiç boğa yarışına katılmamıştım. Biri düşecek mi, düşmeyecek mi diye beklemek çok acayip bir duygu. Jokeylerin bu kadar usta olduğunu hiç düşünmemiştim. Hayatımda hiç bu kadar riske girmemiştim. Düğün başladı bile. Bir sürü insan var. Gelin kızımız da buralarda olmalı. Ama damat nerede bilmiyorum. Bu arada burası gerçekten çok büyüleyici. Merhaba, selamünaleyküm. Aleykümselam. Maşallah ne kadar güzelsiniz. Çok güzeller. Anne kendini nasıl hissediyorsun? Ağlıyor musun yoksa? Beklediğimizden daha iyi. Yo gayet iyiyim ama biraz heyecanlıyım. Hepimiz mutluyuz. Mutlu olmanıza sevindim. Çok acıktım. Yemek yemek istiyorum. Burada, bu düğünde muhtemelen dünyanın en iyi yemekleri var. Çeşit çeşit düğün yemeği ve ikramları. Düşünebiliyor musunuz? Ve hepsini yemek istiyorum. Rendang. Rendang baharatlı mı? Hayır değil. Hepsinden ye. Çok olur. Bundan da al, çok güzel bak.
Dene. Biraz daha. İster misin? Yeterli, teşekkür ederim. Ölebilirim ama mükemmel görünüyor. Bunları denemek istiyorum. Sonuçta ben bir erkeğim ve acı yiyebilirim. Geri adım atmayacağım ve çok acı olsa da bunu yiyeceğim. İlk kez anaerkil bir toplumun düğün yemeğine katılıyorum. Benim için güzel bir tecrübe. Bu çok değişik bir yemek. Adı ne bunun? Yemeğin adı Fadan. Nazlanma, hadi ye. Fadan. Acı ama hepsini ye. Tamam tamam, kızma. Çok lezzetlidir. Çili var değil mi? Çok acı değil, çocuklar da yiyor. Tamam. Bismillah. Onu da ye, onu da. Bundan mı? Afiyet olsun. Kaşıkla mı? Tamam. İşte bahsettiğim şey bu. İnsanlar bu yüzden çok sağlıklı. Selamünaleyküm. Tebrik ederim. Sizin için en iyisini diliyorum. Tebrikler. Çok güzel değil mi? Güzel. Çok gösterişli bir taç. Bu da çok farklı. Evet. Gözleriniz beyaz bir gelinlik aramış olabilir. Ama Fela adetleri gereği yerel kırmızı bir gelinlik giymiş. Kafasındaysa değerli taşlarla bezenmiş büyük bir taç var. Damatsa yine Sumatralıların olmazsa olmazı süslü bir udengi takmış. Biraz önce baba Rizalmen'le konuştum. Benimle yeterince ilgilenemediği için çok üzgün olduğunu söyledi. Ama benim için herhangi bir sorun yok. Burada son derece mutluyum. Onlar şu anda misafirleriyle ilgileniyorlar ve bunu telafi etmek için bana bir sürpriz hazırlandığını söyledi. Yarın uyandığımızda burada hasat sonrası düzenlenen büyük bir festival varmış. Kızı Sufaniyetra ile beni oraya göndereceğini, orada çok eğlenceli zaman geçirebileceğimi söyledi. Bu benim için gerçekten güzel ve anlamlı bir sürpriz oldu. Bakalım yarın yeni güne uyandığımda neler yaşayacağız, neler yapacağız. Ben gerçekten de bu konuda çok heyecanlıyım. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köydeki herkes gibi ben de uyandım. Ancak evde gelin ve damadı yalnız bırakmak adına kahvaltı yapmayı beklemeden soluğu çocukların yanında aldım. Sumatra Adası'nın önemli bir geleneği de Güneydoğu Asya'nın gözdesi olarak kabul edilen boğa yarışları. Hasat sonunda yapılan boğa yarışı her yıl düzenli olarak gerçekleşiyor. Ve bu yarışlar sayesinde yerli halk maharetlerini sergiliyor. İşte geldik. Yarışların yapılacağı yer burası. Tamam. Biraz sonra başlayacak yarışlar bizim için çok önemli. Çünkü bu yarışlarda güçlü olan boğayı bu şekilde çok daha fazla paraya satabiliyoruz. Normal fiyatının 5 katına bile satıldığı oluyor. 5 katına mı? Evet, Güzel, güzel. hayvanları kuyruklarından tutarak bitiş noktasına kadar gitmeleri gerek. Boğa sahibi olan yerli halk için bu sabırla beklenen önemli bir etkinlik. Şampiyon boğalar bu sayede sahibine büyük bir kar bırakırmış. Çünkü güçlü olan hayvanlar yarış sonrasında satışa çıkıyor. Aslında buradaki insanların amacı bu festival sayesinde köylerini dünyaya tanıtmak ve turistlerin bu festivallere gelmesini sağlamak. Her ülkenin ve kültürün kendine has gelenekleri var. Bense bunları tanıyabilme şansına sahip olduğum için mutluyum. Burada sıra dışı şeylere tanık olmak benim için gerçekten çok keyifli.
Bu boğa yarışı oldukça uzun bir süredir devam ediyor o zaman. Öyle değil mi? Uzun yıllardır, evet. Ve eski bir gelenek. Evet, atalarımızdan kalma. Miras gibi. Evet. Peki tehlikeli mi? Bilen için tehlikeli değil. Ama öyle görünmüyor. Evet. Bilmeyen için öyle. Denemek ister misin? Evet, çok isterim. Emin misin? Evet. Eğer yarışmak istersen senin için izin alacağım onlardan. Olur mu? Biraz korkuyorum. Ya düşersem? Bence düşmezsin. Emin misin? Evet, evet. Peki ya bir yerimi kırarsam? Sen güçlüsün, sana bir şey olmaz. Bu her yıl yapılıyormuş. Doğru mu? Ama bazen bayram gibi özel günlerde de yapılıyor. Bu Endonezya'nın Sumatra kentinde çok önemli bir etkinlik. İnanılmaz. Peki söyler misin? Kazananı belirlemek için nasıl bir puanlama yapıyorlar? Orada yarışı izleyen jüri üyeleri var. Jüri üyeleri hem hayvanları hem de yarışçıları değerlendirir. Yerli halk büyük bir maç oynanıyormuşçasına buraya geliyor ve hayvanları yarıştırıyor. Şu boğaya bir baksanıza. Harika. Boğaların ikisi de ayrı tutuluyor. Ve yarışçının onlara hakim olup sıkıca tutması gerekiyor. Yardımcılar boğayı burnuna geçirilen iplerden sıkıca tutuyor. Ve jokey hazır olunca yardımcılar boğayı bırakıyor. Birden yarış başlıyor. Jokeyler tutunup ayaklarını buraya koyuyor. Bir ayak buraya. Doğru mu? Evet, oraya. Sıkı tutmalısın. Böyle yapıyorsun. Evet, böyle. Ve buradan. Ve bak şuraya sağlam bas. Yüzüme geldi. Ve işte beklediğimiz an. Yarış başlıyor. Boğalar jokeyleriyle birlikte çamura dalıyor. Buradaki insanlar şu an merakla izliyorlar. Boğa yarışını ve kimin kazanacağını merak ediyorlar. Ama şunu söylemeliyim ki buradaki jokeylerin işi çok zor. Baksanıza neredeyse dizime kadar çamur içindeyim. Biri düşecek mi, düşmeyecek mi diye beklemek çok acayip bir duygu. Tabii biri düşerse de çok gülüyorlar. Şu an boğaya kendi yaptıkları düzenekleri takıyorlar. Bir tür koşum gibi. Bu boğaya bağlanacak ve jokey de onları rahatça kontrol edebilecek. Bunlar bambudan yapılmış. Gördüğünüz gibi bambu onu dizginliyor. Bu arada yağmur başladı. Aslında iki boğanın hiçbir bağlantısı, birleştiği bir yer yok. Tamamen ayrılar. İki hayvanı birleştiren tek şey kuyrukları tutup onları bir araya getiren jokey. Onları bir arada tutmak çok büyük oranda konsantrasyon ve teknik gerektiriyor. Ve bunu yapmakta zorlanıyorlar ve bunun için de büyük bir çaba sarf ediyorlar. Her ne kadar Sufanietra bu işin tehlikeli olmadığını söylese de ben aynı fikirde değilim. Jokey'in yapacağı tek bir yanlış hamle onun düşmesine hatta sürüklenmesine neden olur. Üstelik yanlış bir düşüş ciddi sakatlığa sebep olur. Burada gördüğünüz boğaları tutan şey. Şu şekilde dizginleniyor. Tam olarak böyle yapıyor. Bu hayvanları izlerken doğanın gücünü keşfetmemek imkansız. Ağırlıklarına rağmen son derece hızla koşan bu hayvanlara bir insanın direnme gücü ise ne yazık ki çok uzun sürmüyor. Bir süre sonra çamur içinde kalan jokey pes etmek zorunda kalıyor. Bazen geri çekilip kaçıyorlar. Buradaki dizginler onları zorluyor. Koşumları takılıyor. Burada Sumatra Barat'ta yağmur hızını arttırmaya başladı. Yıl boyu hava sıcaklığının 20 ila 35 derece arasında seyrettiği Sumatra'da yağmur sıradan bir olay. Ama yağmurun yağması işi biraz daha zorlaştıracak.
Şimdi sıra bende. Ben de denemek istiyorum. Bu son bağlanışı. Onlar hazır. Koşumun takıldığından emin olundu. Eğer vuruldu. Hadi yaparsın. Sen başarırsın hadi. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Hazır mısın? Üzerlerinde oturmak için hazırlandı. Şimdi bunların üzerine basacağım. Hadi. Hey şuna bak. Bendeki deli cesaretiyle birlikte korkmadan çamurlu suya dalıyorum. Dalıyorum derken tam anlamıyla kendimi çamurun ortasında buluyorum. Hemen düştü. Dışarıdan göründüğü kadar kolay bir iş değil. Elinize yüzünüze bulaşan çamuru bir kenara bıraksak, iki boğa ile ekip olmak gerçekten zor bir iş. Düşünceye kadar iyiydim. Kaydım ve düştüm. Ne oldu bilmiyorum. Galiba bir şeye çarptım. O ana kadar iyiydim. Kontrol bendeydi. Gerçekten kuyruğunu ısırmak istemiştim biliyor musunuz? Buradaki yarışçılar daha hızlı gitmesi için boğaların kuyruğunu ısırıyor. Kuyruğu ısırmak gerekiyormuş. Bir kez daha denemek istiyorum. Amacım bu kez düşmeden daha uzun mesafeye ulaşabilmek. Enerjikler. Çok canlılar. Adeta kalbim yerinden fırlayacak. Şu anda böyleyim. Bakalım sonra nasıl olacağım. Bu kez bırakmayacağım onu. Bakalım ikinci şansımı daha iyi değerlendirip bu çılgın hayvanları zapt edebilecek miyim? Bunlar daha sinirli görünüyorlar. Korkmana gerek yok. Hadi sen bin hadi. Peki tamam. Evet hadi. Tamam. Hadi Reşat başarırsın. Tamam hazırım ben. Sıkı tut tamam mı? Bırakma. Tabii. Sıkı tut diyorum. Evet sıkı tut. Tamam korkma. Sakin ol. Hadi bakalım. Korkma korkma. Tut işte. Hayır bak korkma. Hah şimdi oldu. Ve işte sıra dışı bir deneyim daha. Ama ne yazık ki bu ilkinden daha kısa sürdü. İnanılmaz bir deneyim. Alkışlayın alkışlayın onu. Harikaydı. Harikaydı. Onları izlemek bile çok güzel. Benim için fazla oldu. Kocamanlar. 2 kez düştüm. En azından sakatlanmadım. Bu çılgınca. Pekala. Şu an ilk ikisi önde gidiyor. Hadi aslanım hadi. Sen yaparsın. İlk ikisi önde. Çok iyi gidiyorlar. Şuna baksanıza. Hadi bir daha. Tamam. Sen yaparsın tamam mı? Sadece düşme. Sakın düşme tamam mı? Bu şekilde. Tamam. Hadi başla artık. Hazır mısın? Hadi Reşat. Geldim. Aferin. Korkma. Yapabilirsin. Nereye basacağım? Bas şuraya. Tamam. Tamam. Hadi. Böyle mi? Sağlam bas. Evet. Hazır mısın? Sıkı tut. Bu sefer düşmeyeceksin tamam mı? Evet. Hadi. Bu çıkış hepsinden kısa sürdü. İşi ustalarına bıraksam sanırım çok daha iyi olacak. İstediğim gibi gitmedi. Ben de bunu yapabildim. Bu sefer farklı bir teknik uygulamamı istediler. Ortadaki tahtadan tutup boğaları kontrol etmemi istediler. Sanırım bugünlük bu kadar. Daha fazlasını yapamam. 3 kez denedim. İlkini yaptım ama diğerleri olmadı. Boğalar benden pek hoşlanmadı galiba. Farklı teknikler de denedim. Ama hiçbiri işe yaramadı. Ama en iyi teknik ilk uyguladığım. Kuyruklarından tutma tekniği. Boğa yarışlarının halka kattığı birlik ve eğlence büyüleyici. Burada halk hayatını teknoloji üzerine kurmamış.
bir arada olmak ve birlikte eğlenmek onlar için çok daha önemli. Bu nedenle son derece sosyal ve her daim mutlular. İyi miydim? Evet, çok güzel görünüyorsun. Yüzümde de var değil mi? Yüzün çamur içinde kalmış. Bir an önce temizlensen iyi olacak. Sanırım bir duşa ihtiyacım var. O zaman gidelim istersen. Tamam, tamam. Hayatımdaki en yorucu ama en eğlenceli günlerden biriydi. Aslında planım duş alıp biraz dinlenmekti. Ama duştan sonra kendimi yine çocukların arasında buldum. Hareketli geçen günün sonunda artık eve dönsem iyi olacak. Sumatra'da Korjivan ailesiyle geçirdiğim zaman bana gerçekten çok şey öğretti. En küçüğünden en büyüğüne insanlar burada çok mutlu. Ama bu gece bu mutlu insanların yanındaki son gecem. Yarın çok sevdiğim aileme veda edeceğim. Umarım onlar da beni sevmişlerdir. Reşat gerçekten çok iyi birisi. Onu tanıdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Gerçekten çok çalışkan ve çok yardımsever. Reşat'ın enerjisi ve çalışkanlığı beni çok etkiledi. Benim için ve ailem için yaptıklarını unutamayacağım. Bizim ekmeğimiz için canını tehlikeye atıp domuz avına gitmesi ne kadar iyi bir insan olduğunun göstergesi bence. Reşat'a her şey için çok teşekkür ediyorum. Ben ve ailem Reşat'ı hiç unutmayacağız. Evet, Batı Sumatra'daki bu güzel köyden ve ailemden ayrılıyorum. Hayatımda gördüğüm en güzel adalardan biriydi. Korjivanlarsa muhteşem bir aile. Selamünaleyküm demek istiyorum. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Her şey için çok teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buradaki her şey çok güzeldi. Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Anneme de çok selamlarımı söyleyin. Evet. Ona saygılarımı iletin. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Birlikte geçireceğiniz hayatınızda size en iyi dileklerimi iletiyorum. İnşallah sağlıklı çocuklarınız olur. İyi, Müslüman çocuklar. Amin. İnşallah bol rızkınız olur. Amin inşallah. İnşallah. Amin. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Görüşürüz. Güle güle. Yolun açık olsun. Düğün telaşından çıkan ailem biraz yorgun düşse de yüzlerindeki tebessüm hiç geçmiyor. Onları tanıdığım için gerçekten şanslıyım. Yine çok duygusal bir an. Bu programda her an bir maceraya atılıp sonrasında gözlerimin dolmasına alıştım artık. Bütün bu duyguları bir arada yaşamaksa benim için çok önemli. Sonuçta aile olmak böyle bir şey zaten. Onlarla bir arada olmak ne kadar güzelse onlardan ayrı kalmak o kadar zor. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.